Merhabalar Sagas izleyicileri. Bugün The Last of Us adlı diziyi inceleyeceğiz. The Last of Us benim çıktığı yıl oynadığım oyun serisine dayanan bir yapım. 2013 yılında çıkmıştı ve daha sonra devam oyunu da yıllar sonra gelmişti. Sanıyorum devam oyunu 2019 ya da 20'de gelmiş olması lazım. Çıktığı yıl 2013 yılında piyasayı kavuran bir oyundu ve markanın popülaritesi günden güne arttığı için şu anda da dizi versiyonuyla bir medyumdan başka bir medyuma geçmiş versiyonuyla birlikteyiz. Oyunlardan çok bahsetmeyeceğim ama The Last of Us benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Özellikle ilk yapım. İkinci yapıma çok girmeyeceğim çünkü dizi de zaten birinci oyunu işliyor. Dolayısıyla ikinci oyundan çok bahsetmeyeceğim ama yer yer tabii ki değinebilirim. The Last of Us, Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yönetilen bir yapım. Oyuncu seçimleriyle başlamak istiyorum. Yani Pedro Pascal ve Bella Ramsey kağıt üzerinde iyi seçimler gibi dursa da ben önerecek olsaydım Joel'u oynaması için seçeceğim aktör Hugh Jackman ya da Viggo Mortensen olurdu. Tabii bu oyuncuların kadroya kastı dahil oluyor olması yapım maliyetini arttırırdı. Onun dışında Ellie karakteri için ben Ellen Page'i çok düşünürdüm zamanında. Fakat Ellen Page'in son dönemindeki transformasyonunu gördükten sonra Ellen Page artık Elliot Page olduğuna göre benim önerebileceğim kişilerden bir tanesi bu rol için Daphne Keane'di. Zaten Logan filminde Hugh Jackman ve Daphne Keane'in birbiriyle olan kimyası çok üst düzeydi. Bu dizide de çok iş yapabilirdi. Onun dışında ekleyebileceğimiz oyuncular mesela daha popüler olmuş olsaydı, mesela Joel'un kardeşini canlandıran aktör Tommy Miller'ı Logan Marshall Green'i uzun saçlı görmek isterdim veya Dave Franco gibi bir oyuncu olsaydı tadından yenmezdi. Tabi bunlar spekülasyon çünkü bir filmin işleyişiyle bir dizinin işleyişi çok farklı oluyor. Dolayısıyla seçimler Bella Ramsey canlandırdı Ellie'yi dizide ve Pedro Pascal da Joel karakterini canlandırdı. Castingle ilgili şöyle söyleyeyim. Bazı konularda hayal kırıklığına uğradım. Bazı konularda da beklentilerimi aşan performanslar oldu. Özellikle Pedro Pascal, Joel Miller'ı hani beklediğime yakın, yüksek beklentilerime yakın şekilde canlandırdığını söyleyebilirim ama Bella Ramsey hakkında hala şüphelerim var. Ellie'yi çok da yansıtabildiğini düşünmüyorum. Tabii ki Hugh Jackman veya Viggo Mortensen gibi bir daha böyle bilindik bir aktör olsaydı benim daha fazla hoşuma gidebilirdi ama Pedro Pascal işin altından genel anlamda kalktığını söyleyebilirim. Dizinin yaratıcılarından Craig Mazin'in daha önce eğer izlediyseniz HBO'nun bir başka kült dizisi Chernobyl'in yönetmenlerinin yapımcılarından bir tanesi Craig Mazin. Dolayısıyla bu projeye ilgilerin artmasını sağlayan baş aktörlerden bir tanesi Craig Mazin. Neil Druckmann da zaten ilk oyunun eş yönetmeni, ikinci oyunun da yönetmeni. Dizinin konusuna bakacak olursak Joel post apokaliptik bir dünyada başına gelen trajedilerden dolayı yaşama isteğini, yaşama ümidini kaybetmiş bir karakter olarak kaçakçılık yapan bir karakter olarak görüyoruz. Joel ve iş arkadaşı veya partneri Tess beklenmedik bir iş alıyorlar. Aldıkları iş ise tanımadıkları Ellie adında bir karakteri şartlar da uyuştuğu için Amerika'nın bir bölgesinden bir bölgesine götürmek. Temelde bakıldığı zaman bu dizi bir yolculuk hikayesini ele alıyor. Fakat post apokaliptik bir dünyada çok tehlikeli şeylerin olduğu, hayatta kalmanın bile başlı başına zor olduğu bir dünyada bu görevi üstlenmek hiç de kolay olmayacaktır karakterlerimiz için. Tabi yer yer oyunla ilgili, özellikle ilk oyunla ilgili karşılaştırmalara yer vereceğim. Çünkü birkaç kere bitirdiğim bir oyun ve zamanında oynadığımda çok sevdiğim bir oyundu. Öncelikle ben olumlu yönlerinden başlayayım dizinin. Dizi bazı şeyleri oyunda böyle üstünden geçilmiş konuları biraz daha detaylandırma konusunda zaman zaman iyi işler ortaya koyabiliyor. Özellikle mesela fungusun, yani o salgına neden olan mantarın nasıl yayıldığını göstermesi açısından çok güzel, ilk iki bölümde çok güzel flashbackler vardı. Fungi dediğimiz veya Cordyceps dediğimiz dizideki insanın aklını bulandıran mantarın, ki bu aslında Planet Earth'teki bir bölüme dayanıyor. Yani dizinin, oyunun yaratıcılarından ve dizinin de yaratıcılarından olan Neil Druckmann bu fikri Planet Earth'te bir kafası karışan böcek ya da karıncaydı, ondan aldığını söylüyordu. Etkileyici bir belgeseldir. Fikri oradan almışlar. Bu dizide de bunu görselleştiriyorlar. Mesela oyunda çok fazla mantarın nasıl işlediğiyle ilgili şeyler yoktu ama flashback sahneleri gerçekten iyi olmuş. Beklediğimiz detayı burada alabildik. Flashback sahneleri bize Cordyceps'in nasıl ortaya çıktığını, nasıl kişiden kişiye yayıldığını veren iyi sahnelerdendi. Bu övebileceğim noktalardan bir tanesi dizinin. Oyunda bazı karakterleri seslendiren kişilerin
dizide de rol alıyor olması hoşuma gitti. Cameo dediğimiz bazı oyuncuların cameo'su, hatta görmüşsünüz Troy Baker Joel'u seslendiren aktör ve birkaç tane de aktör var. Sürprizi bozmamak adına çok bahsetmeyeceğim. Bazı roller verilmiş ve rollerin altından da kalkmıştı. Bu benim hoşuma giden bir detay oldu. Bu cameo'ların oluyor olması. Oyuna dair easter egg, yani oyuna göndermede bulunan bazı şeyler de var. Özellikle Naughty Dog oyunlarını bilenler bu konuda hoşnut olabilirler. Hani fan servisi dediğimiz şeyler var ya, tamamen fanlar için hazırlanmış bazı easter egg'ler vardı. Burada da hakkını yemek istemiyorum dizinin. Diziyle alakalı en çok beğendiğim şey flashback sahneleri ve bazı konularda detayların olması. Spoilersız bahsedebileceğim 2-3 şey. Birincisi flashback'lerin oluyor olması. İkincisi dediğimiz gibi seslendirme aktörlerinin, aktrislerinin burada normal aktörler gibi rol alıyor olması. Ve 8. bölüm en çok beğendiğim bölüm oldu benim dizide. Gerçekten çok beklentimin altında kalan, sinirlendiren bölümler var beni ama 8. bölüm gerçekten çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Onun dışında şunu da söylemeliyim ki bazı yerlerde gerçekten oyuna çok sadık kalmışlar. Oyunun özüne zarar vermemeye çalışmışlar. Oyunun özünü korumaya çalışmışlar ama bazı kararlar gerçekten hoşuma gitmeyen kararlar oldu. Hani dedim ya, Part 2'den çok bahsetmeyeceğim ama The Last of Us'ın Part 2'si büyük tartışmalara yol açmıştı. Burada da Part 2'de hoşuma gitmeyen bazı yönlerin buraya da aktarıldığını görmüş oldum. Benim açımdan bazı noktalar hayal kırıklığıydı. Olumsuz noktalara gelecek olursak dizi yavaş ilerliyor. Oyundaki hani sinematiklerdeki aksiyon sahnelerinin bile birçoğu kesilmiş. Bu dizinin büyük eksilerinden bir tanesi. Yani dışarıdan normal bir izleyici dayanamayabilir açıkçası. Dizinin sonunu getiremeyebilir. Ya da ben oyunları oynadığım için, artık birinci oyunu neredeyse ezbere bildiğim için bana çok ağır geldi. Bundan da olabilir ama ben temposunun ağır olduğunu düşünüyorum. 3. bölüm dizide en sevmediğim bölüm oldu. Tamamen iki karakter üzerinden odaklanan, ki biz bu karakterleri oyunda görüyorduk. Oyunla ilgili spoiler olur mu? Gerçi oyunla ilgili spoiler verebilirim diye düşünüyorum. Bill ve Frank adlı karakterlerinden bir tanesi oyunda ölüyordu. Burada farklı bir yöne gitmişler ve bu farklı yöne giderken birazcık işi LGBT propagandası haline getirmişler. Hani dizilerde zaten olmasına alıştığımız şeylerden bir tanesi, fakat bir bölümü tamamen LGBT propagandasına ayırmak artık işi başka bir noktaya taşımış oldu. Tabii ki bu işte streaming servisleri bunlara yer veriyor kendi ajandaları doğrultusunda ama bir bölümü komple böyle bir şeye harcamak açıkçası benim hoşuma gitmedi. Şu anlamda hoşuma gitmedi. Dizinin genel işleyişine de katkıda bulunmuyor. Sadece bir şeyi oraya mesaj vermek için koyarsanız, ki zaten bunu yapıyorsunuz ve kimse de artık şey yapmıyor. Neden bu var, neden şu yok diye bunları geçiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bir bölümde sadece mesaj vermek açısından bir bölümü kurgularsanız bu olmaz. Oyunda mesela bu iki karakter vardı ama sadece bir mektupla aralarında bir şey var mı yok mu, bunu konuyu geçiyorum. Oyunda böyle bir şey yok. Hani oyuncunun yorumuna bırakıyor. Burada bir bölümü sadece iki tane gay karakteri üzerinden işletmişler. Diziyi de bir hikaye mi anlatacağız? Yoksa burada bir mesaj verebiliriz, burayı kullanalım, açabildiğimiz kadar açalım. Oyunda bu kadar yer kaplamayan bir şey, dizide böyle bir şey mesaj vermek için bu kadar yer kaplayan bir şey haline getirmek benim açıkçası beğenmediğim noktalardan oldu. Umarım ikinci sezonda da bu şekilde ilerlemez olay. Ki ikinci oyunu bildiğim için açıkçası çok da iyi yöne gideceğini düşünmüyorum. Çok daha sinir bozucu durumlar var orada. Bir de Sam ve Henry karakterleri var. Sam ve Henry karakterleri kaçıncı bölümde tam geliyor hatırlamıyorum ama 6. bölüm falan olabilir. Bu karakterler de birazcık oyundaki rollerine göre değişikliğe uğrayan iki karakter oldu. Mesela bir karakteri dilsiz olarak görüyoruz. Sam ve Henry normalde işaret diliyle anlaşmıyorlar ama burada böyle bir seçime gidilmiş. Bu seçim bence insanlara mesaj vermesi açısından olumlu bulduğum bir şey oldu. Tabii ki genel anlamda hikayeye katkıda bulunurken bir mesaj vermeleri güzel oldu. Mesela 3. bölümdeki gibi değil, yani bir propaganda uğruna bir bölümü ona adayalım değil de bir karakterin var olan bir şey var ve bunu görüyor olmamız iyiydi. Toparlayacak olursak dizi ağır ilerliyor fakat oyunu oynayanlara bazı şeyleri iyi sunuyor. Oyun oynayanlara, yeni gelenler için de farklı bir hikaye olması sebebiyle ilgi çekebilir. An itibariyle IMDb'de 9 ortalaması var ve birçok kişi beğenmiş. Oyundan normalde sinemaya perdeye aktarılanlar veya diziye vesaire aktarılan yapımlar gerçekten iyi olmuyor. Popülerlik kazanması açısından olumlu buluyorum. Fakat The Last of Us'ı
defalarca kez oynamış birisi olarak, ikinci oyunda oynamış birisi olarak açıkçası beni tatmin etmedi. Casting konusunda genel anlamda çok şikayette bulunmayacağım ama Bella Ramsey'nin yerine daha iyi olabilirdi. Mesela dedik ya, Daphne Keane mesela daha iyi oturabilirdi bence. Pedro Pascal'ın genel anlamda performansından memnunum. Joel'u yansıtabildiğini düşünüyorum ama daha iyi bir aktör olabilirdi ama en azından bir TV serisindeki performans olarak gayet işi kotardığını söyleyebiliriz. Yan karakterlere baktığımız zaman The Last of Us oyununda bazı şeyleri, değinilen bazı şeyler burada açılmış. Bu da olumlu şeylerden bir tanesi. Özellikle ne dedik, flashback sahneleri çok iyiydi. Ama genel anlamda bakacak olursak oyundan aldığım tadı diziden alabildiğimi düşünmüyorum. Evet, bazı şeyleri birebir aynı geçirmiş olmalarına ama bazı şeyler tutmuyor. Belki de ben defalarca kez oynadığım için bana sıkıcı geldi. Bu kadar yüksek puan alacağını düşünmemiştim. The Last of Us, ya belki ikinci sezonda işleri biraz daha kotarabilirler ama ben bazı yerleri hızlı geçtiklerini düşünüyorum. Bazı şeyler üzerine daha fazla durabilecekken, mesela 3. bölümü sadece iki karakter arasındaki romantizme harcayacaklarına çok daha iyi kullanabilirlerdi. Yine mesaj vermek istiyorsanız bunu 3-5 dakikalık bir sahnede de verebilirsiniz. Burada bu kadar konuyu açarken başka bir taraftan bazı karakterlere iyi derinlik verilememiş. Henry ve Sam mesela biraz daha 3. bölüm kurgulanırken mesela Henry ve Sam'e daha fazla şey verilse daha güzel olurdu. Bir paranteze şeyi açmak istiyorum. David karakteri vardı oyunda. David karakterini bence iyi vermişler diye düşünüyorum 8. bölümde. Ama dediğim gibi aksiyon sahneleri yetersiz. Vahşet çok aşağı düşürülmüş. Oyundaki vahşet sahneleri bu kadar aşağı düşürmek de hoşuma gitmedi. Bu kadar vahşi bir dünyayı böyle göstermek çok da iç açıcı değil açıkçası. Ve dediğimiz gibi yaratıklardan bahsettik. Mesela mantarın oluşumundan bahsettik ve hani zombi geçmez The Last of Us evreninde. Genelde infected, yani virüslü kişi, virüs kapmış kişiler olarak geçer. Çok az gördük. The Last of Us dizisinde çok daha bu mantardan etkilenmiş yaratıklar veya infected'lar, virüsleri görmek isterdim. Benim için kısaca şöyle özetleyeyim ve puanımı vererek veda edelim. The Last of Us benim için vasat bir dizidir. İkinci sezonu gelince bakarız. Belki devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Eğer ikinci oyundaki yaptıkları gibi mesaj vermek uğruna bazı şeyleri uzattıkça uzatırlarsa, gerçi çok da değiştiremezler. Bir intikam hikayesini farklılaştırayım derken oyuncuları ve şimdi diziyi izleyen kişilerin çok fazla tepkisini çekebilirler. Veya bir takım oyuncular gerçekten çok beğenmişti Part 2'yi ama oyuncular gerçekten ikiye bölen bir yapım olmuştu. Bunu 2-3 sezona böleceklerini söylemişlerdi. Yani birinci sezon gibi hızlıya getirmeyeceğiz demişlerdi. Böyle yaparlarsa bilmiyorum ama benim için açıkçası vasat bir dizi oldu. En önemli tarafı böyle oyun yapımlarına ilgiyi arttıracak olması da hoş. Yani ben de oyun oynayan biri olarak, hikayeli oyunları seven birisi olarak. Ama mesela dizi çıkmamış olsaydı bence bir şey kaybetmezdim şahsen. Oyun zaten birinci oyun başlı başına bir şaheser. Eğer beğendiyseniz yapımı, hatta beğenmediyseniz gidin Part 1'i veya The Last of Us'ın orijinal PlayStation 3'te çıkmış versiyonunu oynayın. Çok daha keyif alırsınız. Bizden bu videoluk bu kadar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.